31 yılı, 2 Eylül sabahı. Yunanistan'ın batı kıyısında, Ambrakia Körfezi'nin sakin suları, birazdan tarihin akışını değiştirecek bir savaşa sahne olacaktı. Karşı karşıya gelen iki güç vardı, Roma'nın batısını elinde tutan Octavianus ve doğunun zenginliklerini, Mısır kraliçesi Kleopatra ile paylaşan Marcus Antonius. Roma Cumhuriyeti'nin geleceği bu suların üzerinde belirlenecekti. Julius Caesar'ın ölümünden sonra Roma, 2. Triumvirlik ile geçici bir düzen bulmuştu. Ancak Antonius'un Kleopatra ile kurduğu ittifak, Octavianus'un gözünde bir ihanete dönüşmüştü. Antonius ve Kleopatra'nın filosu yaklaşık 500 gemiden oluşuyordu, ağır ve güçlü kadırgalarla donatılmışlardı. Octavianus'un amirali Marcus Vipsanius Agrippa ise, daha küçük, daha hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek gemilerle karşı kıyıda bekliyordu. Agrippa, denizcilik konusunda yılların verdiği tecrübeye sahipti ve Antonius'un devasa gemilerinin hantallığını iyi biliyordu. Bu bilgi, savaşın seyrini baştan belirleyecek bir avantaj sağlayacaktı. Öğle vakti, borular çalındı ve iki filo birbirine doğru ilerlemeye başladı. Kürek sesleri, davul ritimleri ve komutanların bağırışları Körfez'in sularında yankılandı. Antonius'un dev gemileri güçlüydü ama yavaştı. Agrippa'nın hızlı gemileri onları çevreleyip mancınık ve yangın oklarıyla vurmaya, ardından hızla geri çekilmeye başladı. Savaşın merkezinde saatlerce süren bir çıkmaz yaşanıyordu. Ne Antonius'un ağır filosu üstünlüğü ele geçirebiliyor, ne de Octavianus'un hızlı gemileri kesin bir sonuç alabiliyordu. Ancak Körfez'in gerisinde, dikkat çekmeyen bir konumda 60 gemilik bir filo bekliyordu. Kleopatra'nın komutasındaki hazine filosuydu, ambarlarında Mısır'ın altını taşıyordu. Öğleden sonra ilerledikçe Antonius'un savaş hattında beklenmedik bir boşluk oluştu. Bazı tarihçilere göre bu boşluk, önceden planlanmış bir çıkış rotasıydı. Tam bu anda, Kleopatra'nın gemileri savaş alanında normalde bırakılan yelkenlerini açtı. Kaçış için hazırlanmış bir hareketin işaretiydi ve filo, boşluktan hızla geçerek güneye doğru yol aldı. Antonius, kraliçesinin gemilerinin uzaklaştığını gördüğünde bir karar verdi. Kendi amiral gemisini terk edip küçük bir tekneyle onun peşinden gitti, ordusunu ve filosunu geride bırakarak. Liderinin ayrıldığını gören filo, kısa sürede düzenini kaybetti. Kimi gemiler teslim oldu, kimi alevler içinde battı, kimi ise kıyıya kaçmayı denedi. Tarihçiler bu kaçışın nedenini hala tartışıyor. Bazıları bunun paniğe kapılmış bir kraliçenin içgüdüsel tepkisi olduğunu, bazıları ise baştan beri hazineyi kurtarmaya yönelik soğukkanlı bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor. Ne olursa olsun, sonuç kesindi, Antonius'un kara ordusu, denizdeki yenilginin haberini alınca komutansız kaldı ve günler içinde Octavianus'a teslim oldu. Antonius ve Kleopatra, Mısır'a geri çekildiler ama Octavianus peşlerini bırakmadı. Bir yıl sonra, M30'da, Roma orduları İskenderiye kapılarına dayandı. Şehir düştüğünde Antonius kendi kılıcına sarıldı. Kısa süre sonra Kleopatra da hayatına son verdi ve böylece Mısır'ın son firavunu, Ptolemey hanedanı ile birlikte tarihe karıştı. Aktium'daki o kısa an, koca bir cumhuriyetin sonunu ve bir imparatorluğun doğuşunu tetikledi. Octavianus, kısa süre sonra Roma'nın ilk imparatoru Augustus unvanını alacaktı. Bugün hala soruyoruz, Kleopatra'nın o gün açtığı yelkenler bir teslimiyet miydi, yoksa kaybedileceği belli olan bir savaştan kurtarılabilecek tek şeyi kurtarma çabası mıydı? Cevap, tıpkı Ambrakia Körfezi'nin derinlikleri gibi, tarihin içinde saklı kalmaya devam ediyor.